Of 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 of. İşte budur ya. Biraz korkutucu görüyorsunuz. Bakın birinin elini koparmış. Cinsel ilişki pozisyonlarını da görmek mümkün. İki kadın adamın bir tarafını tutmuş. Hindu tapınağı. Bunların şans getirdiğine inanılıyor. Yok edici olarak kabul ediliyor. Çok enteresan bir şey daha var. Arkadaşlar hostelden çıktım. Şimdi beraber Nepal'in Katmandu'nun çılgın sokaklarında gezeceğiz. Hadi bakalım. Evet, başlıyoruz. Tamam, çok heyecanlı. Yüzlerce yıldır belki de pek büyük bir değişiklik göstermemiş bu sokaklar. Nepal'de göreceğiniz şeylerden bir tanesi, genelde meyveler çok taze değil. İnsanlar Hindu olduğu için alınlarında kırmızı bir işaret var. Durbar Square. This way. Okay, thank you. Durbar saray demek. Saray meydanına gideceğiz. Burada küçük küçük krallıklar varmış eskiden. Saraya Durbar diyorlar. Durbar Square'da sarayın meydanı. Her küçük krallığın bir meydanı var, sarayı var. Biz ana olana gideceğiz. Burada Kraliyet Kumarisi de burada. Kumari bir yaşayan tanrıça. Bunun belgeselini beraber çekeceğiz zaten. Kumari'yi, royal olanı yani kraliyet kumarisini çekmek imkansız. Sadece belirli saatlerde turistlere selam vermek için yaşadığı tapınağın balkonuna çıkıyor Kumari. Onu gelip görebilirsiniz ama Kumarilerle ilgili bilgi için benim belgeseli bekleyeceksiniz. Burası Hindistan, Bangladeş gibi ülkelere göre daha sakin diyebiliriz. Evet, bu gördüğünüz daha sakin arkadaşlar. Korna daha az çalınıyor. Çalınmıyor demiyorum bakın. Korna daha az çalınıyor. Of 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 of. İşte budur ya. Aradığımız güzellik. Lağım. Korna daha az çalınıyor. İnsanlar daha sakin. Bu belki de havanın serin olmasıyla alakalı olabilir. Bilmiyorum sebebini ama daha az çöp görüyorsunuz. Oturup sıçan insan sayısı yok. Burada sıçmıyorlar. Bu büyük bir faktör arkadaşlar gerçekten. Büyük bir mutluluk veriyor birilerinin bacağınıza sıçmıyor olması. Anlayamazsınız. Yaşamadan anlayamazsınız. Evet, devam ediyoruz. Heh. Üzerime hapşır ya. Tabii ki yollar yine, gelin burada bir tapınak var. Oraya bakalım. Ben size bilgim dahilinde birazcık bilgi vermeye çalışayım. Bildiğim kadarıyla diyelim. Top of the World diyor. Dünyanın zirvesi, gerçekten de 8848 metre. Yani inanılmaz yüksek. Nepal bayrağı dünyada kare ya da dikdörtgen olmayan tek bayrak. Ve can I look? Bakın böyle. Çevirdiğiniz zaman da Everest zirvesini ve diğer ikinci zirveyi sembolize ettiği söyleniyor. Böyle bayraklarını koyalım. Om Mani Padme Hum ve hediyelik eşya. Thank you. Hediyelik eşyacılar. Yine tabii ki nefis, Nepal'e özgü, muhteşem, tertemiz yemekler. Ve şimdi bu bir Budist tapınağı mı, Hindu tapınağı mı diye tartışabilirsiniz. Çünkü burada Budizm ve Hinduizm iç içe geçmiş durumda. Bu da Siddhartha, Buda'nın gençlik hali. Lumbini'de doğuyor. Lumbini buranın Hindistan'a çok yakın bir kasabası. Lumbini'de doğup oradaki krallık, babası küçük bir prenslik gibi. Kendisi de bir prens gibi ama dünyayı tanımak için evladını da bırakıp, eşini bırakıp, evladını da bırakıp, karısını da bırakıp uzun bir yolculuğa çıkıyor. Sri Lanka'ya gidiyor, Hindistan'a gidiyor ve aydınlanıyor belirli bir yaşta. Hindu geleneğinden geldiği için de Hinduizm ve Budizm
iç içe geçmiş durumda birçok ülkede. Bakın bu mesela 4 farklı Buda. Buda'yı temsil ediyor. Ve burada da bir görünmeyen Buda var. Bu da görünmeyen Buda diyebiliriz. 4 farklı meditasyon yapan Buda bunlar. Aslında yani Hinduizm ve Budizm çok komplike dinler. Yani inanılmaz komplike. Mesela Hinduizm'de 350 milyon tanrı olduğu söyleniyor. Aslında öyle bir şey yok. Doğru değil. Ana tanrılar Shiva, Parvati vesaire, Ganesha, Shiva ve Parvati'nin oğlu olan fil tanrı. Burada oğlu Shiva ve Parvati'nin. Yine meditasyon yapan Budalar. Şu gördüğünüz gözler yine Buda'nın gözleri. Bu tanrıların, büyük tanrıların milyonlarca farklı formu var. Milyonlarca farklı yeryüzüne inmiş şekilleri var. O sebeple Hinduizm'de 350 milyon tane tanrı olduğu söyleniyor ama öyle değil. Eğer derinlemesine Hinduizm'in içine girerseniz zaten anlarsınız. Daha uzun uzun da bahsedeceğiz tabii ki. Yine burada bir Hindu tapınağı. Bunların şans getirdiğine inanılıyor. Böyle yaptığınız zaman elinizde. Tamam, birçok kişi elledi. Yine Buda'nın gözleri. Evet. Burası bir Budist tapınağı olmasına rağmen gerçekten ayırmak o kadar zor ki üzerindeki Hindu tasvirlerini görüyorsunuz. Aslında tamamen farklı dinler. İşte yogalık, tantrizm vesaire Budizm'de de var. Hinduizm'de de var. Çok merak edenler çok okuması gerekiyor. Yani Hinduizm'in mesela kitapları var ve bu kitaplar insanlar tarafından anlaşılamadığı için daha basit hale getiriliyor. Sonra işte o kitaplar da anlaşılmıyor falan, onu da basit hale getiriliyor. Bakın Budist tapınağındayız. Bu muhtemelen Parvati ve oğlu Ganesha. Parvati burada çok tapınılan bir tanrıça figürü. Şöyle ana tanrıların görevleri var, ana tanrıların. Mesela Tanrı Shiva yok edici olarak kabul ediliyor. Yok edici demek iyi ve kötü şeyleri de yok edebiliyor. Yani atıyorum şeytanları da yok edebiliyor. Ama Parvati, onun eşi olan Parvati çok güçlü. Neden? Evrendeki enerjiyi, eğer Parvati olmasa, yani enerji olmasa onları toparlayacak dünyada o tanrılar da olmaz. O tanrıların gücü de bir anlam ifade etmez. O sebeple ki Nepal'de Parvati, yani dişi ana tanrıçaya çok saygı gösteriliyor. En saygı gösterilen tanrıça Nepal'de Parvati. Ama bu mesela Hindistan'ın güneyinde böyle değil. Çok farklı tanrıçalar rol oynayabiliyor farklı Hint alt kıtası ülkelerinde, bölgelerinde. Evet, yine 4 tane meditasyon yapan Buda ve yukarıdaki görünmeyen Buda. Ne dedik? Buda burada doğdu ama %7-8, belki 10 oranında Budist var. Genel olarak Hindu. Thank you. How are you? Good. You sick? Sikhism. India. Oh, yeah. India. Sikhism. You holiday? Yeah. Where are you from? India. What whereabouts? Punjab and Rajasthan. Rajasthan. Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Jaisalmer. My favorite city. I like it. I can understand. Turkey. Turkey. Yes. Istanbul. Yes. Europe. Istanbul. Istanbul. European side, Asian side. Two continents. Nice to meet you guys. Bye bye. Evet. Dinlerini nerede anladım arkadaşlar? Ellerindeki gümüş bilezikten. Nereden anladım Hindistanlı olduklarını? Çünkü Sikhism burada çok küçük bir kesimde var. Çok az bir kesimde var Sikhism. Tahminim o sebeple doğru çıktı. Kumarı dedik ya, yaşayan tanrıçalar. Göreceksiniz zaten. O tanrıçanın reenkarnasyonu olduğuna inanılıyor Kumarilerin. Ve tapılıyor. Çok acayip.
Hani vardı ya hicralar, çok sevmiştiniz bizim Bangladeşli hanımlar. Onlar da burada Hindu oldukları için tanrıça olarak kabul ediliyorlar. Tanrı tanrıça aslında. Çift cinsiyetli bir tanrı tanrıça var. Yine bu birbiriyle eş olan tanrı ve tanrıçaların paktları var, birleştikleri durumlar var. İşte o durumlarda da bu. Bugün transseksüel olan, ona çok itiraz geldi ama onlar ne kadar transseksüel olduklarını iddia etmeseler de sadece %3 kısmı hicraymış. Yani hermafrodit. Zaten 1 milyon kişiden 1 milyon hermafrodit olması imkansız ülkede. Ama hicra olduklarını söylüyorlar. Tabii ki hicralar. Onu kabul ediyoruz. Ama Batı dünyasında genel olarak transseksüel olarak adlandırılıyorlar. Zaten kendileri de çok takılmadıklarını söylediler. Evet, şimdi burada artık çok fazla Hindu, Budist tapınağı gördük az önce. Burada bir Hindu tapınağı var. Görüyorsunuz. Şimdi buradaki Hindu tapınakları genel olarak Shiva ve Parvati'ye adanmış. Ama burada Shiva ve Parvati yok. Bu tapınak kime ait? Vishnu'ya ait. Vishnu ne? Vishnu koruyucu ve sürdürücü tanrı. Dünyanın koruyucusu ve yaşamın sürdürücüsü tanrı olarak kabul ediliyor. Bakın yeşil bir şekilde Vishnu resmedilmiş. Üzerine bastığı da muhtemelen şeytanlar. Sorry. Bakın şimdi burada. Siz Vishnu temple, yes? Krishna. Krishna. Ah, Krishna. Okay. And Garuda. Garuda? Garuda. Okay. Thank you. Thank you. Burası bir Krishna tapınağı. Krishna yok ya, Vishnu ya. Doğru. Ha, Vishnu'nun ismi Krishna ya. Tamam. Karıştırdık. Şimdi adama sorduk ya biz. Vishnu mu dedik? Evet Krishna dedi. Şimdi burada çok enteresan bir durum var. Burası, ben yanlış mı biliyorum yoksa adam mı yanlış biliyor? Aslında ikimiz de doğru biliyoruz. Krishna Vishnu'nun avatarı, yani yine başka bir formu oluyor. Bu da Garuda. Bu Garuda bir tanrı değil. Bu şekilde Vishnu tapınaklarının karşısında Garuda'nın heykellerini göreceksiniz. Bazıları çok yüksek bir şekilde oluyor. Bu ne? Vishnu'nun aracı aslında. Garuda'ya binip gidiyor. Yani kısacası avatar deniyor. Krishna, Vishnu'nun insan formunu almış hali diyelim. Ve burası Vishnu tapınağı. Oynama burnunla teyzem, oynama. Keşke oynamasaydın ya. Evet, bu küçük bir tapınak. Abo neler oluyor? Müslüman abi de var burada. Burası şehrin merkezi arkadaşlar. Tamamen merkezindeyiz şu anda. Burası ne? Bunlar ne? For teeth, yes. Şimdi eski zamanlarda burası aslında bir dişçilik merkezi. Her yer diş hekimi ya da dişçi diyelim. Hekimliği var mıdır bilmiyorum. İnsanlar buraya gelip dişleri ağrıdığı zaman buraya gelip bir parayı çiviyle çakıyorlarmış ki dişlerin ağrısı geçsin diye. Bu muhtemelen yüzyıllardır devam ediyor. Ama göreceksiniz ki işe yaramamış. Onun için her taraf diş hekimiyle dolu bu bölgede. Yani dişçilerin bölgesi, evet. Ankara Belediyesi çalışmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Anlatmaya gerek yok. Melih Gökçek gör bunları. Jelibon madenleri kazıyorlar şu anda burada. Jelibon. Çıkmış mı acaba jelibon? Evet şimdi. Ah. How are you? Take his interview. What's your name? My name is Swadin. What's your name? Swadin. Swadin. Yeah. Nice to meet you. Where are you from? Australia. You're from Nepal. No, Australia. Oh, Australia. Yeah. Very nice. Nice to meet you. You're Nice from to meet Sydney. Yes. I was born there.
You were born there? Yeah. Ah, nice. How old are you? I'm 7.5. 7.5. Wow, very old. It's good. Good. You're enjoying Nepal? Yeah. You want to ask him something then? You want to ask me something? Where are you from? Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Turkey. Do you know where it is? Where? In Asia, somewhere. Asia and Europe. Yeah. In between. Yeah. What are the neighbors of Turkey? Yeah. I forgot that one. Ah, okay. Greece, Bulgaria, Georgia, Armenia. Used to be called Turkey Iran. before. Yeah. Turkey, Now now it's- Turkey. Yeah. Now it's Turkey. Yeah. It's better. Yeah. Nice to meet you. Thank you very much. See you. See you. Evet, özel istekle bir röportaj daha yaptık. Şimdi şehrin merkezine doğru gidiyoruz. Bu tarafta bir şey yoktu. Evet, şimdi bu diş ağrısı için yapılmış tapınak. Bu Dişler Meydanı'nda çok enteresan bir şey daha var. Yine Shiva ve Parvati. Ama daha enteresan bir şey var. Bakın John Lennon, Michael Jackson, Che Guevara, The Doors, Jim Morrison vesaire vesaire. Bu posterlerin olmasının sebebi 60'lı 70'li yıllarda Nepal'e inanılmaz bir hippie akını başlıyor. İstanbul üzerinden, işte Londra'dan çıkıyor, atıyorum Malmö'den çıkıyor. İstanbul üzerinden Nepal'e geliyorlar ve böyle çok eski arabalarla, motosikletlerle, yürüyerek, bisikletlerle vesaire vesaire öyle bir yol açılıyor. Ama sonradan yavaş yavaş hippie kültürü de bitince o da bitiyor. Hala tabii bolca hippie var ama o dönemki hippie başkenti burası. Hatta Yusuf İslam, Cat Stevens, sonradan Yusuf İslam oldu. Onun Katmandu diye bir şarkısı da var. Güzeldir. Katmandu. Evet. Emel Sayın'ı taşıyan halıcılar. Emel Sayın'ı taşıyorlar şu anda. Evet. Evet. Dişçiler Meydanı'ndan yavaş yavaş uzaklaşalım. Evet, görüyorsunuz Star Dental, Raj Dental, hep dental. Orada ayrılmış. Belki diş hekimleri bile ayrı bir kastan olabilir, belirli bir kastan seçiliyor olabilir. Burada da kas sistemi var. Anahtarcı. Shiva. Om Namah Shivaya. Shiva. Hello Baba go good right. That's more qua. Okay. Baba sen de Okay. hiçbir şey beğenmiyorsun. Good. Thank you. Baba. Yeter, yeter. Hem Tanrı'ya hem şey yapıyorsun hem parayı beğenmiyorsun. Thank you. İnşallah lanetlemez bizi. İyi para verdim.
20 lira neredeyse. 15-20 lira. Hello guys, where are you from? Nepal. Can I take your photo? No photo. Yeah. Why you look blonde? Natural. What? It's natural. Natural. You're born in Yes, here, huh? here only. In Nepal. Yeah. Ah, very interesting. Can I take your photo? I have a. No, maybe this way. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Thank you very much. Ya çocuğun davranışları o kadar Nepalli'ye benziyordu ki tahmin ettim. Şimdi Nepal'de böyle sarışın insanlar da var. Çok acayip değil mi ya? Çok enteresan geliyor bana. Yani ben bir proje yapıyorum bu arada. Nepal'in yüzleri diye fotoğraf projesi. Onun için çektim. Yani şey anlamayın. Hani ya sen neden sarışınsın falan gibi saçmalık değil yani. Nepal'deki bu insanların renkleri çok hoşuma gitti. Ama nasıl anladım o çocuğun Nepalli olduğunu? Ulan ya, yemin ediyorum. Tek özelliğim bu dünyadaki. İnsanların memleketini şahit ya anlamak. Tek süper gücüm bu. Burası Nepal'in en eski çarşısı. Katmandu Haç yolunda Tibet'e giderken tabii ki Katmandu'da da çok kutsal, etrafında da çok kutsal tapınaklar var. O sebeple çok fazla ticaret de dönüyor. Aynı zamanda ticaret yolunda işte Nepal çayı, karabiberler, tabii ki Himalaya tuzu son zamanlarda çok popüler olan. Bakın tepsileri görüyorsunuz. Bu svastika işareti Nazizmle hiçbir alakası yok. Naziler kendilerini ayran diyeceğim ya, Aryan olduklarını düşündükleri için Hint-Avrupa dilleri vardır mesela biliyorsunuz. Onun gibi köklerinin Nepal ve Hindistan'dan geldiğini düşünüyorlardı. Yani Aryan ırkın Avrupa'ya buradan geldiğini. O sebeple bu işareti alıp svastika işaretini kendilerine sembol olarak kullandılar ama asıl anlamı şans getirmesi gibi bir anlamı var. Yani bu alınlarına sürdükleri kırmızı şey de üçüncü göz. Birçok Hindu'da göreceksiniz zaten. Üçüncü gözü. Yani o kırmızı boya, kök boya üçüncü gözü işaret ediyor. Sorry. Durbar, Darbar Square, Durbar Square, Darbari. Ha okey. Bu taraftaymış merkez. Evet, bu kalabalığa dalacağız. Haydi bakalım. Evet, burada bir Nepal pazar yerinde görüyorsunuz. Burada gördüğünüz turistlerin çoğu, büyük çoğunluğu tırmanmaya, Everest zirvesi olmasa da işte Everest Base Camp dedikleri belirli yükseklikler var. Oraya kadar tırmanıyorlar. Everest'e tırmananlar da var tabii. Her sene 15 kişi ölüyormuş. O bölgelere gitmek çok zorlu. Oradaki köylere gitmek. Böyle 20 dakikalık vesaire uçuşlar var. Nepal Katmandu deprem bölgesinde ve binaların şahaneliğine bakın. Yıkılmaya hazır. Ne kadar güzel binalar aslında, bakımsız. Nepal'de Hindu görünümlü var, Çinli görünümlü var, karışık var, Pakistan tarafından gelmiş böyle hafif sarışın insan da var. Benim gördüğüm en kozmopolit ülkelerden bir tanesi burası. Tibet'ten mesafedeysem. Bu da rengarenk bir ülke yaratıyor. Farklı ırklardan barış içinde yaşayan güzel bir ülke. Farklı ırklardan barış içinde yaşayan güzel bir ülke.
Evet, yine muhteşem bir tapınak. Tapınağın karşısında yine bir sunak var. Şimdi size bir tüyo vereceğim. Nasıl anlıyorsunuz hangi tanrıçaya adandığını bu sunağın? İşte bu trident dedikleri Shiva'nın elinde tuttuğu, yeryüzüne sapladığı mızrağı diyelim, trident, şeyi bulamadım. Evet, haç gibi görüyorsunuz birazcık da. Bazı dinler İsa'nın Hindistan'dan geldiğine inanıyorlar. Haç şekli bolca kullanılıyor. Yes. 3 dişli mızrak. 3 dişli mızrağı. Bu da yine Shiva'nın oğlu Ganesha. Shiva ile Parvati'nin oğlu Ganesha. Evet, yavaş yavaş Durbar meydanına yaklaşıyoruz. Busy Burger. Busy ama pek bir busy'lik göremiyoruz. Kimse yok. Bazı günler buralar inanılmaz kalabalık oluyor arkadaşlar. Bugün şanslıyız biraz. Nefes alabiliyorum. Ve Saray Meydanı. Şu anda tam olarak tüm Nepal'in merkezindeyiz arkadaşlar. Saray Kumarisi, eski kral. Ya bu arada yakın bir zamanda sanıyorum prens var. Bu tahta geçecek prens. Delleniyor. Bütün aileyi öldürüyor ya. Çok acayip bir olay bu. Yine Garuda kapıda bekliyor. Bakın öğrendiniz siz de, görüyor musunuz? Garuda uçuruyor Vishnu'yu. Dondurmalar. Şimdi Nepal'de ilginç bir adet var. Burada herhangi bir meydana girdiğiniz zaman, mesela Patan'da falan kesin ödemeyin, zaten 10 metre falan yürüyorsunuz. Para ödüyorsunuz arkadaşlar. Her girişinizde para ödemeniz gerekiyor. Bu da 1000, yani 7 dolar civarında para. Sadece karşıya geçiyorsunuz. Aslında hiçbir şey yok neredeyse. Ama tabii burada vermeniz gerekiyor. Kesin. Şimdi ben sizin için vereceğim. Daha önce görmüş olmama rağmen size de göstereceğim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Saçım bugün çok acayip dağıldı ya. Dur bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Thank you. 1000 veriyorsunuz ve bu meydanı gezmeye hak kazanıyorsunuz. Dünyada herhalde bir şehrin meydanlarına, tüm meydanlara girmek bu şekilde paralı. Gümüş olmayan, gümüş görünümlü bilezikler var. Tabii ki Nepal halkı için paralı değil. Bizim için paralı. Evet.
Buranın içinde bir müze var. Girebilirsiniz. Nepal tarihini kısaca anlatıyor. Hiç sömürge olmamış bu arada. Sorry, this is Bayrap? Yes. Bayrap, yes? She's called Vairab. Bayrap, okay. Evet. Burada Bayrap heykeli var. Bayrap heykeli biraz korkutucu görüyorsunuz. Bunun sebeplerinden yine Bayrap'ın, bakın birinin elini koparmış. Thank you. Very nice. Ne dedik size? Hindular Shiva'ya Bayraba. Black Bayrap. Siyah Bayrap. Hindular Tanrı Shiva ve onun eşi Parvati'ye tapıyorlardı. Ama bu tanrının ismi Bayrap. Nasıl oluyor da Bayrap'a da tapıyorlar? Aslında Bayrap Shiva'nın farklı bir formu. Shiva yıkımın tanrısı dedik. Ne dedik? İyiyi de kötüyü de yıkıp yok edebiliyor Shiva. Bu ama korkutucu bir şekilde resmedilmiş. Bakın elinde kafa taslarını taşıyor. Diğer elinde birinin elini koparmış, elini taşıyor. Kan içiyor. Üzerinde bacaklarında yılanlar var. Birisini öldürmüş, eziyor. Bayrap inanılmaz korkutucu bir tanrı. Vahşi ve dehşet verici bir şekilde tasvir edilmesinin sebebi Shiva'nın karanlık yüzlü olması. Yani Shiva yeryüzüne Bayrap olarak geldiği zaman korkun arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Öfke, yıkım, ne varsa Bayrap'ta var. Ama Bayrap'a da çok saygı gösteriliyor. Çünkü neden? Bayrap adamı yıkar, yok eder. Koskoca Tanrı Shiva'nın, Shiva zaten yıkıcı ama kötü versiyonu. Burada da aslında bir Bayrap'ın yüzü olması lazım. Ama bugün kapanmış burası. Evet. Neyse almayacağım. Teşekkür ederim. Çok seviyorum seni. Burada küçük krallıklar var demiştik. İşte Baktapur, Patan. Bunlar böyle 1 saat 40 dakika mesafede vesaire olmalarına rağmen farklı krallıklar. Ve bunlar yarışıyormuş birbirleriyle. Baktapur'u da göreceğiz hep beraber. Bunlar hep birbiriyle yarışıp daha güzel bir şekile sokmak için. Şimdi yüzü tamamen kapalı bir heykel görüyorsunuz. Bu Hanuman, maymun tanrı heykeli. Hanuman çok saygı duydukları için şans getirmesi için yüzüne o kırmızı boyalardan sürülüyor ve devamlı artık yüzü kapanmış Hanuman'ın. Hiçbir şekilde kalmamış. Şu gördüğünüz bir tantrik tapınak. Tantrizm bizim Batı dünyasına cinsel pozisyonlarla vesaire geçmiş olsa da içinde bunu barındırıyor olsa da aslında sadece bundan oluşmuyor. Koskoca bir felsefe yatıyor arkasında. Tantrizm hem Budizm hem de Hinduizm tarafından Hindular tarafından Tantrizm bir okul, Budizm ya da Hinduizm okulu. Ya da derken bilmediğimden değil, ikisi de kullanılıyor. Hello. Bakın burada yemek yiyen şeyler var. İşte tantrik heykeller, tanrılar, tanrıçalar. Tantrik tapınaklarda yine ibadetlerden bir parça olarak cinsel ilişki pozisyonlarını da görmek mümkün. Yani evet, bunlar tantrizmin ibadet şekilleri aslında bir şekilde. Tantrik felsefe neye ulaşıyor? Nirvana'ya. Bir şekilde bu öğretiler var. Okulu bu. Ama sadece bu değil yani. Çok derinlemesine. Bu da onlardan bir tanesi. 2 kadın adamın bir tarafını tutmuş. Ne kadar soğuk. Bir şeyleri andırıyor. Ama o mudur? Muhtemelen odur. Evet. Hepsi öyle değil. Sadece bu kısım öyle. Ne? Ben ilk defa böyle bir... Bunlar şarkıcı mı? Ne bunlar?
Aa, ne güzel elbiseleri var. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Hello. You're from Nepal? Nepal? What are those clothes meaning? English? What are the meaning of those clothes? Clothes? Yeah. The clothes? Yeah. Clothes. Dress, our God Yeah. dress. Ah, so you're Hindu? Yes. A specific like group of people. What do you call yourselves? Cape Huh? Con. Bebkon. Cape Con. Bebkon. From north? South. Ah, very nice hats. Thank you. Can I take photo? Yeah? Can I take a photo? Oh, sorry. No problem. Türkiye. 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 Yes. Gel önce. Thank you. Thank you. Bye bye. Ben anlamadım. Araştıracağız. Ben ilk defa böyle kıyafetle bir Hindu grubu gördüm. Güneydenmiş. Aa, harika. Şansa bak bizdeki. Sorry guys. Sorry. Beni pek sarmadı be hocalar. Biraz böyle cansız geldi bana. O da onların kültürü işte. Evet, tüm meydan bu kadar. Bu meydan için ödüyorsunuz bu parayı. Bu tarafa ödemiyorsunuz. Bu meydandan kaçış yok ama Patan'da kesin şöyle dolaşın, zaten meydanı göreceksiniz. Orada kesin ödemeyin. Yani katiyen ödemeyin. Burada ama kaçış yok, ödüyorsunuz. Başka geçiş yok çünkü. Bu da müze. İçeride Nepal tarihini anlatan, öyle çok da enteresan olmayan bir müze var. Şimdi size Kumari evini göstereceğim. Ben bu Kumariler için geldim aslında buraya. Yani çok geniş çaplı bir belgesel çekmek istiyorum Kumarilerle ilgili. Çünkü dünya medyasında çok fazla abartılıyor. Çok fazla yalan atılıyor Kumarilerle ilgili. Burası Kumari, kraliyet kumarisi, yaşayan tanrıça, yaşayan tanrıçanın evi ve buradakiyle çekim yapmak imkansız. Çok dikkat ediyorlar. Sadece görebiliyorsunuz. Belirli saatlerde gelip sadece vitrine çıkıyor. Sanıyorum 11 ya da 12 tane kumari var. Diğerleriyle de görüşeceğiz. Konuşmak tabii ki çok zor. Muhteşem bir ev. Burada yaşıyor Kumari. Ve önemli günlerde elleriyle ayağı yere değmeyecek şekilde taşınıyor. Halka gösteriliyor. Halkı selamlıyor Kumari. How are you? Ve Kumari'yi taşıyan aracın olduğu yer. Burası da çok kutsal. O sebeple
Burada da Kumariler peki ne? Uzunca anlatacağız ama Buda'nın soyundan gelmeleri gerekiyor. Burada Lumbini şehrinde, kasabasında doğduğunu söylemiştik Kumarilerin. Buda'nın soyundan gelen bir tanrıçanın reenkarnasyonları ve tanrıça olduğuna inanılıyor. Yani öyle hani sözde değil, gerçekten tanrıça olduklarına inanılıyor. Evet. Durbar Meydanı'ndan Nepal'e bir giriş yaptık arkadaşlar. Hafiften size Nepal'in Shiva ve Parvati sevgisini anlatmaya çalıştım. Tapınaklarda zaten göreceksiniz. O zaten size anlatacağım hangisi Shiva, hangisi Parvati, hangisi Vishnu tapınağı diye. Teyzeler, selam. Merhaba. Merhaba. Bakın dünyanın, Hindistan'ın, Nepal'in, Bangladeş'in her yerinden Hindular burayı kutsal saydıkları için geliyorlar. Bir nevi aslında hac yolculuğu da denilebilir. Tabii ki ana hac yeri Tibet. Bunlar mesela şarkı çalan singing bowls deniyor. Böyle vurduğunuz zaman müzik yapıyor. İyileştirmek için de kullanılıyor bunlar. Tabii ki bende var mesela evde ama ben yapamıyorum. Birazcık böyle ince vurmak falan gerekiyor. Bunlar Gurkalar. Nepal'in savaşçı ırkı, Nepal'in içindeki savaşçı ırk Gurka deniyor. Onların böyle bıçakları var, bolca göreceksiniz. Ve yine meydandaki muhteşem binalar. Burada böyle bir bit pazarı gibi bir yer var. Tabii ki burası çok turistik. Fiyatlarda pazarlık yapın. Pazarlıksız olmayır. Olmayır. Thank you very much. Buda maskeleri, Gorka bıçakları, şarkı söyleyen tabaklar. Tabii ki inanılmaz güzel şeyler eviniz için, dekorasyon için. Evet, şimdi de meydandaki saray kompleksine giriyorsunuz. Verdiğiniz 7 dolarla o bu da içinde. İnanılmaz tabii ki. Şu ahşap işçiliklerine bakın ve kralın tahtları, yılanlı. Burada tabii bakın, işçiliğe bakın. Bu ahşap kuru kafaları görüyor musunuz? Bunlar şeytan içeri giremesin diye yapılmış. Yüzlerce ahşap kuru kafa. İnanılmaz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bangladeş, Sri Lanka derken Nepal'e de geldik. Nepal muhteşem bir ülke. Çok farklı kültürleri barındıran inanılmaz güzel bir ülke. Beraber Nepal'i keşfedeceğiz. Sorularınız, merak ettikleriniz varsa tabii ki alta yazabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz tüm gelirlerimizi Darüşşafakalı öğrencilere, depremden zarar görmüş Darüşşafakalı öğrencilere burs olarak veriyoruz. 100.000 lirayı da geçtik ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. 1 milyonluk aylık keşke gelirlere ulaşabilsek. Bu da sizin sayenizde olabilecek bir şey. Ben elimden geleni yapıyorum, görüyorsunuz. Neredeyse 2-3 günde bir video atıyorum. Belki bir sene üzerinde. O sebeple
Dostlarınıza vesaire tavsiye ederseniz çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Nepal'e başlıyoruz.